1. Sahte bilet dolandırıcılığı. 7. Sahte polis dolandırıcılığı. 5. Sahte tur rehberleri. 11. Konaklama dolandırıcılığı. Ruhunuz bile duymadan soyulabilirsiniz. Bardakta su getiriyor ve bunun ücretini alamaz. Hemen sonrasında sizden ısrarla ücret talep edecektir. Hola, herkese merhaba, ben Büşra, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle hemen videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Bugün sizlerle Madrid'de başınıza gelebilecek 12 turist dolandırıcılığı yönteminden bahsedeceğiz. Ama şu noktaya da değinmeden geçmek istemiyorum. Madrid Avrupa'nın en güvenli şehirlerinden bir tanesi. Bizim de Madrid'i seçme sebebimiz güvenli olması. Ama maalesef turistlere yönelik dolandırıcılık her yerde olduğu gibi Madrid'de de var. Şimdi hemen bir tanesiyle konuya giriş yapıyorum. 1. Sahte bilet dolandırıcılığı. Arkadaşlar, özellikle Bernabéu stadı çevresinde veya turistik bölgelerde sahte bilet satışı yapan insanlarla karşılaşabilirsiniz. Futbol maçları, müzeler veya toplu taşıma araçlarının biletlerini resmi sitelerinden veya güvenilir bir bürodan satın alınız. Çünkü sahte bilet satışlarıyla çokça karşılaşabilirsiniz. Özellikle Bernabéu stadı çevresinde kara borsada gerçek bilet satan insanlar da var ama yüksek ihtimalle sahte bilet satışlarına da denk gelebilirsiniz. Lütfen paranızı kaptırmayınız. 2. Ücretsiz hediyelik dolandırıcılığı. Arkadaşlar, özellikle yanınıza gelip sizinle sohbet etmeye çalışıp sonrasında da bileğinize bir bileklik takmaya çalışabilirler. Ücretsiz olduğunu söyleyerek size bir çiçek verebilirler veya özellikle yaşlı kadınlar bunu çokça yapabiliyor. Yanınıza gelip bir biberiye dalı uzatarak size şans getirdiğini ve ücretsiz olduğunu söyleyebilirler. Bu tarz insanlardan lütfen uzaklaşın çünkü hemen sonrasında sizden ısrarla ücret talep edecektir. Bu da Madrid'de yaşanan bir dolandırıcılık yöntemi. 3. ATM dolandırıcılığı. Arkadaşlar, ATM'de nasıl dolandırılabiliriz, bankamatikte nasıl dolandırılabiliriz diye düşünüyor olabilirsiniz. Madrid'de merkezi noktalarda nakit paraya ihtiyacınız olduğunda bir ATM arayacaksınız. Spesifik bir bankaya ait olmayan, genel olarak bütün kartlara servis veren ATM'ler var. Yani bildiğiniz bankamatikler var arkadaşlar. Fakat bunlardan bazılarında çok yüksek, gerçekten çok yüksek komisyon oranları oluyor. Bu yüzden para çekmek zorundaysanız en azından komisyon oranını dikkat etmenizi öneriyorum. Size tavsiyem İspanya'nın büyük bilindik bankalarından işlem yapmanız. O bankaların bankamatiklerinden de kendi kartınızla beraber güvenle işlem yapabilirsiniz. Tabii ki ufak bir kesinti gene olacaktır ama en azından paranızı koruyabilirsiniz. İkinci bir uyarım ise dövizinizi değiştirirken, yani paranızı euroya ya da TL'ye çevirirken bazı bürolarda daha fazla komisyon oranları özellikle merkezi bölgede uygulanabiliyor. Güvenilir veya akredite edilmiş bürolardan işlem yapmanız her zaman paranızı korumanızı sağlar. Bu konuya da dikkat edelim. 4. Sahte dilekçe dolandırıcılığı. Arkadaşlar, merkezde özellikle kalabalık ve turistik alanlarda karşınıza bir anda anketörler ve bağış toplayan insanlar çıkabilir. Bunlarda en büyük problem, resmi izni olmadan sizden para toplamaya çalışacaklardır. Sadece para kaptırsanız iyi. Bunun yanı sıra sizden aldığı kişisel bilgileri daha sonradan kötü amaçla kullanabilirler. Siz anketörle veya bağış toplayan kişiyle ilgilenirken sizin dikkatinizi dağıtıp başka bir arkadaşı sizin kişisel eşyanızı çalmaya çalışabilir. Özellikle bu tarz bir durumla karşılaştığınızda dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. 5. Sahte tur rehberleri. Arkadaşlar, Madrid'de rehberler resmi belge taşırlar ve aynı zamanda önden rezervasyonla çalışırlar. Size ücretsiz tur rehberliği yapacağını söyleyen insanlara inanmayınız. Çünkü gün sonunda sizden yine ücret isteyecektir. Bunu bir örnekle açıklamak istiyorum. Biz bir hiking grubuna katıldık ve gönüllü rehberlik yaptığını söyleyen bir kişi vardı bu hiking grubunun başında. Bunlarla Madrid'de bir dağ yürüyüşüne çıktık. Dağın ortasında rehber bizden para istedi. Yani bu aslında bir bahşiş gibiydi ama yanımızda paramız olmasaydı rehbere para veremiyor olacaktık ve tüm grup 10'ar euro para verdik adam başı. Yani kazandığı parayı siz düşünün ama biz oraya gerçekten ücretsiz diye gitmiştik. Böyle şeylerle karşılaşabilirsiniz. Buna lütfen dikkat ediniz. 6. Kalabalık yerlerde cepçilik, çanta hırsızlığı, resmen soygun. Arkadaşlar, kalabalık yerlerde lütfen çantanıza, cebinize, telefonunuza dikkat ediniz. Ruhunuz bile duymadan soyulabilirsiniz.
Ben kendim buna birçok kere maruz kaldım. Neyse ki hiçbir şey çaldırmadım. Hemen bir tane örnek vermek istiyorum. Metroda telefon elimde, bu şekilde telefona bakarak otururken telefonuma çarpmış gibi davranıp tutup hemen kaçmaya çalışan birisine denk geldim. Durağa metro çok yakındı. Tutup alabilseydi hemen kaçacaktı. Ama ben hemen size göstereyim. Ben böyle bir ip kullanıyorum. Bunu bileğime doluyorum ve böyle takılıyorum. Bu yüzden telefonumu çaldırmadım ama bu çok kez oluyor. Aynı zamanda restoranlarda telefonunuzu ve çantanızı kesinlikle masanıza bırakmayınız. Hemen ruhunuz bile duymadan yine alabilirler. Bu çok fazla oluyor Madrid'de maalesef. İspanya'nın genelinde bu hırsızlıklar oluyor ve nedenini ben araştırırken şunu öğrendim. Polis eğer sizin üzerinizde bir telefon, çalıntı bir cüzdan vesaire bulamıyorsa, yani bir kanıtı yoksa sizi hapse atmıyor. O yüzden şöyle de yapıyorlar. Atıyorum telefonunuzu cebinizden aldılar ve anında yanında birisi oluyor ve ona teslim ediyorlar. O oradan uzaklaşıyor. Siz onu suçlasanız bile, yani çalan kişi yakalansa bile polis hiçbir şey yapmayabiliyor üzerinde bulmadığı için. O yüzden buna çok dikkat ediniz kalabalık bölgelerde. 7. Sahte polis dolandırıcılığı. Evet arkadaşlar, özellikle turistik ve kalabalık alanlarda sivil giyimli insanlar gelip size sivil polis olduğunu söyleyerek sizden cüzdanınızı ve kimliğinizi görmek isteyebilirler. Madrid'de sivil polisler asla sizin cüzdanınızı görmek istemezler arkadaşlar. Böyle bir olayla karşılaşırsanız karşınızdakinin amacı cüzdanınızı çalmak olabilir. Siz böyle bir durumla karşılaştığınızda garantiye almak için karşınızdaki sivil memurun kimliğini görmek isteyebilirsiniz. Çünkü tekrar söylemek istiyorum, asla sivil polisler sizden cüzdanınızı istemez. 8. Yardımsever görünümlü insanlar. Arkadaşlar o kadar profesyoneller ki özellikle yardıma ihtiyacınız olan bölgelerde bir anda beliriyorlar. Örneğin metro istasyonları. Turist olarak bir şehre geldiğinizde en çok metro kartı dolumu, metro kartı alımı işlemlerinde yardıma ihtiyacınız olabiliyor. Ve o bölgelerde özellikle resmi giyimli bir memur yoksa, görevli yoksa sizin yanınıza gelip metro kartı işlemini yapmada size yardım etme teklifinde bulunabilirler. Bu durumda şununla karşılaşabilirsiniz. İşlemi yaptığınız esnada veya yaptıktan sonra bozuk paraların size geri iadesinde hemen paraları alıp o alandan uzaklaşabiliyorlar. Bu yüzden lütfen dikkat edin. Bir diğer örnek de fotoğraf çekilmek istediğiniz kalabalık alanlarda özellikle yanınıza gelip ben sizin fotoğrafınızı çekebilirim diyebilirler. Sonradan telefonunuzu alıp hızla uzaklaşabilirler. Bu tarz dost görünümlü insanlara dikkat etmenizi öneririm. 9. Sohbet dolandırıcılığı. Arkadaşlar herhangi bir yerde yanınıza gelip size saat kaç diye sorup daha sonrasında nerelisin, memleket neresi, gezmeye mi geldin, turist misin diye size sohbet edip size kendini sevdirdikten sonra para isteyen insanlarla karşılaşabilirsiniz. Bize daha henüz dün akşam birisi saati sordu ve para istemeye kalkacaktı ki biz zaten bunu bildiğimiz için hemen reddettik. Ama devamında bize arkadaşmışçasına sohbet edip hemen paramızı isteyecekti. Bu tarz dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmanızı öneririm. 10. Ücretsiz servis dolandırıcılığı. Arkadaşlar öncelikle buna tam olarak dolandırıcılık diyemem. Bu burada bir kültüre de dönüşmüş ama paranızı kaptırabilirsiniz. Restoranlara oturduğunuzda yemek söylediğinizde size bir sepet ekmek getirebilirler. Ekmek yediğinizde ekmeğin ücretini ödemek zorunda kalabilirsiniz. Çünkü burada birçok restoranda ekmekler ücretsiz değil maalesef. Ben ilk geldiğimizde bol bol ekmek yiyordum. Bunların ücretsiz olduğunu zannediyordum bizim ülkemizdeki gibi. Ama maalesef ücretini ödüyormuşum. Artık canım gerçekten istediğinde ekmeği yiyorum. Onun dışında Madrid'de, bu diğer İspanya şehirlerinde geçerli değil. Madrid'de çeşme suları içiliyor ve Avrupa'nın en iyi sularından bir tanesi. Bu yüzden su istediğinizde bardakta su ya da çeşmeden su derseniz size bardakta su getiriyor ve bunun ücretini alamaz. Ama bir şişe su dediğinizde tabii ki şişe su getirdiği için ücretini ödemek durumunda kalırsınız. Buna da isterseniz dikkat edebilirsiniz. 11. Konaklama dolandırıcılığı. Arkadaşlar Madrid'de sayısız Airbnb evi var ve tabii ki otel imkanı var. Siz burada en ucuz opsiyonu aradığınızda, filtrelediğinizde karşınıza çok ucuz opsiyonlar çıkabilir. Fakat burada dikkat etmeniz gerekir çünkü ciddi bir dolandırıcılık söz konusu olabilir. Mutlaka ödeme yapmadan önce baktığınız platformun güvenilir olup olmadığını teyit ediniz. Çünkü bazı aslında hiç olmayan evler çok ucuza listelenerek sonradan paranızı kaybetmenize sebep olabilir. 12. Gece kulübü dolandırıcılığı. Arkadaşlar sokakta tanıştığınız yeni biri size
bir akşam gece kulübüne davet edebilir. Ve gece kulübünde sizinle sohbetler eder, cana yakın davranır. Aslında egonuzu okşar ve siz dost olduğunuzu, yakın temas kurduğunuzu düşünebilirsiniz. Bu süreç içerisinde de çok yüksek fiyatlı alkoller içebilir ve gecenin ilerleyen saatlerinde alkol oranı artabilir, sarhoşluk yaşayabilirsiniz. Bu durumda da gecenin bütün faturasını size zorla ödetmeye çalışabilir. Temkinli olmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar, Madrid seyahatiniz sırasında umarım bu bilgileri kullanabilir ve dikkatli olabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarımızdan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.